Birlikte göreceğiz. Evet, şu anda yeni aldığımız bir çim biçme makinesi. Kutu açılışını yapalım. Bize uygun. Bizde çok uygun. Yani geçen seferki gibi. Yok, onu yapmaz. Yani şu kalınlıkta olan otlar. Misafirimiz var. Boşuna uğraşmışız. Seni nasıl çıkaracağız bunu? Kırılmış. Devam edelim. Gitti. Tertemiz oldu. Kuru dalların hepsini yaktık kontrollü bir şekilde. Onlar arsadan gitmiş oldular. Otları biçtirmiş olduk. Onlar gittiler. Böyle arada bir çok büyük bir alan olduğu için bakım istiyor. Onları yaptıktan sonra da toplanmış oluyor. Biçilen otlar üstünde kaldı. Şimdi buradaki otlar biraz kuruyacak. Kuruduktan sonra onları tırmıkla alacağız. Tırmıkla aldıktan sonra çöpe atabiliriz onları. Azalmış olacaklar zaten. Bakalım ne kadar zaman sonra tekrar o otlar çıkacak. 3 ay mı 5 ay mı? Birlikte göreceğiz. ...20 Nisan'da burayı İbrahim abiler dümdüz yapmışlardı. Buradaki bütün budamadan çıkan dalların hepsini imha etmişlerdi. Burası hakikaten bir çim varmış gibi kesilmişti. Ve sadece bir ay içerisinde tekrar canımız otlarımız geri gelmiş. Ama artık onlarla mücadelede bir çözümümüz var. Bu işi kökünden hallediyoruz. Kökünden. Önce fidelerimize su dökelim gelmişken. Bakalım ne durumdalar. Kayısı fidanımız bayağı susuz kalmış. Aslında yağmur da yağmıştı ama tabii bayağıdır gelmiyoruz. Ama baksanıza büyüyor. Can olsun bebeğime, can olsun. Seneye meyve verir mi acaba? Bak, sormak lazım. Sor bakalım. Ben anlamıyorum bunu. Asmamıza bakalım. Aa, asmamız da çıkartmış. Ama asma da çok kurumuş. Evet, şu anda yeni aldığımız bir çim biçme makinesi. Aslında tırpan. Akülü. Akülü bir tırpan diyebiliriz. Ama Evet, tabii evet. daha çok kenar kesme makinesi olarak biliniyor. Yani bir Evet. çim biçme makinesi kadar güçlü değil. Yani bu bahçelerdeki, ya evlerin bahçelerindeki Yani çim biçme makinesinin alamadığı kenarları alıyor aslında. kenarları alıyor Evet. diyebiliriz. Kutu açılışını yapalım. Ama bizim için çim biçme olmazdı. Yabani otlarımız olduğu için şu anda çim değil arazimiz. O yüzden muhakkak bu yabani otları bunun gibi bir şeyle almamız gerekiyordu. Bakalım, göreceğiz onları alacak mı? Bunu Evet. biz Amazon Prime'dan aldık. Evet. Niye bu markayı seçtin? Einhell Biraz güvenilir, çok bakındım. kullanılan, bütün dünyada zaten kalitesi de ün yapmış bir marka. Bu modelde araştırmalarımız sonucu fiyat itibariyle de
uygun fiyat diyebiliriz. Tabii Biz bunun içerisinden şey Solo çıkmadı. olanı aldık aslında. Daha uygun oldu. Bataryası yok bunun içinde. Kutunun içinden çıkmıyor. Tabii çıkanları da var da biz ne yaptık? Bir de yanında 4 amperlik bir batarya aldık. Çünkü kutunun içerisinden sanırım 2 amper mi 2 çıkıyordu? amperlik çıkıyordu. Aslında solo olmayanların fiyatı 4 amperlik ve solo ile aynı fiyata geliyordu ama 2 amperlik bir aküye sahip olmuş oluyorduk. O yüzden solo modelini tercih ettik. Yani içinde akü olmayan modelini ve ayrıyeten 4 amperlikte bir akü üstüne aldık. Aküye de bakalım. Bu şarj aleti. Yaklaşık bu 4 amperlik olan bataryayı 75 dakikada full olarak dolduruyor. Şunu da söyleyeyim, bu bataryaları Einhel'in diğer ürünlerinde de kullanabiliyor. Evet. Yani farklı cihazlarında da standart batarya kullanıyorlar. Yani matkap gibi, şarjlı testere gibi, işte zımpara makinesi gibi aletleri için de bu şarj aletini kullanabileceğiz. İçinden çıkan 4 amperlik batarya. Bunu şu şekilde takıyoruz. Şu şekilde takıp fişe taktıktan sonra şarj olmasını bekliyoruz. 75 dakikada şarj oluyor. Kenara koyalım. Şu kutuyu da alabilirim değil mi artık? İçinden çıkan parçalar. Bunun bataryasını buraya takıyoruz. Şöyle mi takacağız? Evet, çıt diye Bu oturması şekilde lazım. oturdu. Bunun boy ayarını da yapalım. Evet, aslında Evet, sağa 1.90 doğru. boyundaki bir kişinin bile eğilmeden kullanabileceğini söylüyor Aynen bu makine için. Yani bize uygun. Bizde çok uygun. Şu ne işe yarıyor? Acaba? O tutamaçı takacağız. Bak Ha. şunu. Tamam. Şöyle bir tutma aparatı var. Bunu takacağız. Şunu şuradan geçiriyoruz. Tabii önce şunu takacağız. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Ters takmadık değil mi? Yok, hayır. Zaten o hareketli bir başlık. Vidasını takıyoruz. Bak şurada da bir delik var. Tamam, okey. Buradan deneyelim. Ver ben buradan sana tutayım. Ha, tamam. Evet. Şimdi tamam herhalde. Tamam. Şu Evet. anda dönüyor ama bunun aslında bence 2 kademeli olması gerekir. Onu yapmamışlar. Yani güvenlik mandalı yok. Güvenlik mandalı var. Yani vardı. Şimdi şu şeye de bir bakalım. El güvenliğini sağlamak için iki yere tutunman gerekiyordu. Şey yok, bak ben tek yönüne basıyorum. Çok büyük. Öyle mi? Şu kenarlardan korumak için. Evet. Onu takacağız. İstersen önce bir aküyü çıkar. Bataryayı çıkaralım. Aha, bak bataryayı çıkar. Misinalı olan modeller vardı. Misinalı olan modellere göre bu plastik bıçaklı olan modelleri tercih ettik. Niye? Çünkü hem takması ve çıkartması daha konforlu ve kolay olduğunu söylediler. Bunun vidasını ortasına geçiriyoruz. Evet. Bunun Şu var. Şu var. Bu buraya galiba. Bakalım. O nereye bir bakalım. Tabii bir de kullanım kılavuzu çıkıyor içinden. Şurada var. öyle. Evet. Tamam, doğru. Şu şekilde delikleri oturtuyorsun. Bu ağaçlara ve sert cisimlere, taş gibi şeylere çarpmasını önlemek için, bıçakların çarpmasını, şu plastik bıçakların çarpmasını önlemek için bir güvenlik mekanizması, bir bariyer. Çünkü bu parçalar biraz narin. Narin olduğu için taşlara çarptığı zaman da kırılabiliyor.
O yüzden 20 tane yedek çıkıyor bu şeyin içinden. Paketin içerisinde. 20 adet bu plastik bıçaklardan var. Bunların yani yorumlarını okuduğumuzda misinalardan daha iyi performans verdiğini söylüyorlar ama bazıları da çok çabuk eridiğini söylüyor. Göreceğiz. Biz ekstradan bir 100'lük paket daha bunlardan aldık. O henüz geldi. Bunlarla bir deneyeceğiz bakalım. Gerçekten misinadan daha iyi mi yoksa kötü mü göreceğiz. Aslında taşa çarptığında çabuk attığını, onun dışında performansının iyi olduğunu da söylüyorlar. Evet, ölçeceğiz bunu işte. Şimdi buradaki şeye göre doğru yaptık. Onu taktık. Bir de şunu takacağız. Şunu takmamız lazım. Onu da arada- şöyle diyor. Şuraya takacaksın. Tam bıçak hizasına denk gelecek. Bu şekilde şurada onun geçme yerleri var zaten. Meşhur tık sesinin gelmiş olması lazım değil mi yine? Tık sesi gelmedi ama Gelmedi mi? şöyle. Ben biraz korkuyorum çünkü bu plastikler bence çok kaliteli değil. Yani çok zorlamayla kırılacak gibi duruyor. Şu uçlar özellikle. Çok kaliteli gelmedi bana. Şurada geçme yeri var. Onları bir takalım önce. Evet. Şimdi buraya doğru itiyoruz. Oradan bir tık sesi geldi. Tamam. Oldu. Şu bıçağı şöyle. Evet. Tam bak denk geliyor. Gördün mü? Evet. Tamam. Bu şekilde tutuyoruz. Yani bıçak burada şöyle dönüyor. Dönecek. Burada da engeli var. Çarpma engeli. Çarpma engelleme. Kademesi nasıl? Onu göstersene. Şimdi Onu merak bunların ediyorum. Bu aslında aslında normalde iki bu basma düğmesinde önce şuralarda bir yerde bir düğmeyi öbür eline itersin. de bir şeye basman lazım değil Diğer mi? parmağınla da basarsın öyle çalışır. Yani bu bir Evet. güvenlik mekanizmasıdır ama bunda onu göremedim. Evet. Bir dene. Yani bunu bir çalıştıralım. Tek başına Bataryasını çalışıyor bir mu? takalım. Onu takalım. Taktık. Şimdi düğmesine basıyorum. Başka bir düğmesi yok. Tek bir düğme var. O zaman tek düğmeyle çalışıyor. Yani iki kademeli olmaması bence bir eksik puan. Etiketini çıkartalım. Çünkü bu bunu düğmesine yanlışlıkla dokunulabilir. Çevrede bir insana Allah korusun zarar verebilir diye düşünüyorum. O yüzden bunların iki kademe olması gerekir. Evet. Genelde zaten böyle aletler iki kademedir ama bunun olmamış. Bu yukarıda kullanılıyordu sanki. Evet, bu zaten gevşek. Tamam, gevşek. Evet. Tabii bu teleskopik ayarı da yapalım boyumuza göre. Bu şekilde tutuyoruz. Boyu biraz uzasa iyi olur sanki. Evet, bunu daha uzatmaya çalışayım ben bunu ama. Ya, bu kadar gidiyor. Yani bu bana bile kısa geldi yani. Yok yok, iki kademede onun vardır. Öbür kademeyi açman gerekir. Açılmıyor, başka bir şey yok yani. Neyse bakarız ona tekrar. Şimdi bir deneyelim bakalım. Hey, bence gayet iyi. Baksana ne yaptı. Çok sıçratıyor. Evet, güvenlik gözlüğü kullanın demişler.
Başım çimen oldu ya. Evet, çok sıçratıyor. Bir de elimi çok titretiyor. Öyle mi? Bayağı bir titreşim var. Şuradan bakalım bir. Bence minicik gittin. Bak ne yaptı orayı. Üstelik bunlar küçük otlarda değil. Nasıl? İlk izlenim olarak. Yani kalın otları iyi biçiyor diyebilirim ama bunlar eğer çok gelişirse hani geçen seferki gibi Yok, onu yapmaz. yani şu kalınlıkta olan otlar olduğu zaman onları yapacağını zannetmiyorum. Bunun için motorlu yani benzinli motorlu olanlardan kullanmak lazım. Deli kerevizi yapmaz. Evet. Devam edelim. Misafirimiz var. Hey. Ay, çok tatlısın. Yani bir gün uğraşıp yaptığımız yeri şu anda 10 dakikada bitirmiş oldu. Cüneyt yaptı. Boşuna Çimen uğraşmışız. ilkesini nasıl çıkaracağız bilmiyorum. Yani Çimen Şurayı. ilkesini nasıl çıkar? aa, inanmıyorum, o ne? Mahvoldu. Aslında tabii bu şey bence sadece üstündeler. Yıkanınca çıkacak. Bu Yok bir baksana lekeler çimen var. lekesi yapmadı. Var. Var mı? İçine işledi resmen. O kadar hızla çarpıyor ki direkt leke bırakıyor yani. Bıçağına bir bakalım. Evet. Yarım saat çalıştı. Ucu kırılmış. Evet, normal. Hala iş görüyor ama ucundan bir parça kopmuş gitmiş yani. Bence normal. Şöyle bir bakalım. 100 metrekare var mı? 5 metrekare falan. 10 metrekare. Yani 15-20 metrekare alanı yaptığımızda bıçak gitti. Ama daha yapıyor. Artık zorlanıyor. Bence bıçağı değiştirmek. Yani büyük otlar için bıçağı değiştirmek lazım. Şimdi parçayı çıkardık. Bu kırılmış olan, kullanılmış olan. Buradan bir de yeni sıfır olanıyla karşılaştıralım. Görüyorsunuz. Yani bir 10-15 metrekarelik bir alanı biçtik. Şöyle bir kısaldı yani kırılmış. Bir yere vurmuş kırmış. Aslında büyük otlar olmasa küçük otlarda bu yapıyordu. Küçük otlarda hala devam ederdi ama belki bir kayaya çarptı. Bir ağaç parçasına falan çarpmış olabilir. Küçük otlarda iyi ama büyük otlar için. Şimdi yenisini takıyorum. Yenisini takarken tabi bataryayı çıkarmayı unutmayın. Elektriği kesmeniz lazım. Misinalı'ya göre takılışı kolay bence. Benim parmağımda bir yara var o yüzden çok çekemiyorum. Ben çekeyim mi? Tamam şimdi oldu. Devam edelim. Bu ağaç o kadar cansız bir ağaçtı ki budamadan önce. Şu anda inanılmaz dip sürgünleri çıkmış.
sadece dip sürgünleri değil, dallarında da çokça filizler var, sürgünler var. Yukarıdaki dallarda kuş yuvası gibi öbek şeklinde yeni sürgünler var. O kadar güzel olmuşlar ki. Bu hallerini görünce çok çok mutlu oldum. Çünkü bu ağaç kupkuru bir ağaçtı. Bayağı iyi iş çıkarttın. Bitirmişsin. Yanlışlıkla asmayı kestim. Şaka yapıyorsun. Yo. Bunu yapmadığını söyle. Yapmadım de. Yapmadım. Aha, harikasın. Bitirmişsin neredeyse. Ot yanından eser yok. Aslında tabii daha düşük bir performans beklerken daha güzel bir performans aldığımız için mutluyum. Yerinde bir alışveriş oldu. Çünkü biz bu işi bir ayda bir yapacağız, öyle gözüküyor, çıkıyor. Elle yapılacak bir iş de değil. Çok uğraştık. O da vücudu çok yoruyor. Zaman kaybı. Alan da geniş. O yüzden bence gayet iyi oldu. Hallettik bu işi. Çözdük. Çözdük diye bakıyorum artık. Ve otlar bu kadar büyümeden yaparsak çok daha kolay olur. İşte böyle 15-20 günde birazcık dolaşsak bence işimizi görür. Bu iyi oldu bizim için. Cüneyt hala yapıyor. Sevdi. Şöyle göstereyim size. Üstümüz başımız da battı tabii. Bu kadar çok üst batıracak bir şey olduğunu düşünmemiştim. Yani bu işi yaparken bahçede kullanacağınız kıyafetleri giymenizde fayda var. Evet, Bahçe bir önlüğü. önlük, bir gözlük. Bir gözlük, Hani ben evet. Gözlüklüyüm yani, hani kullanmadım gözlük. yok Ama yok, bir gözlüğümdeki tane şey. şu çimenleri görebilirsin yani. Bir tane şey, böyle geniş hani iş güvenliği gözlükleri yok mu beyaz? onlar Onlardan lazım. iş görür. Hatta bence fırlatabilir yukarıya, yüze doğru, yani Zaten o şey bak, için önemli. direkt gözüme doğru fırlatmış, bak görüyorsun. Yani evet. Ama hakikaten 45 dakikada 650 metrekare bir alanı, yani üstünkörü de olsa yaptı, bitirdi. Yok, şu tarafa girmedik aslında da. Bunlar çok fazla büyümemiş. Batarya da bitmedi. Neydi batarya He. hala? Ne İyi kadar duruyor sürüyor yani. acaba? Tam görünüyor mu bilmiyorum ama. Yok, şu an gözükmüyordur. Takınca gözükür. Kaç çizgi kaldığını Onu onu da- aşağıya yazarım ben 45 dakika Evet, sonrasında. Şu anda çünkü tam dolu olduğunda 3 tam çizgisi var. Bakalım kaç tanesi boşalmış, onu da söylerim. İyi alışveriş, ben öyle düşünüyorum. Ne diyorsun ürünle ilgili? Ürün güzel. Sadece tabii bazı eksileri var. Güvenlik butonunun olmaması, yani iki Evet, kademeli doğru. olmaması. İkincisi, Doğru. plastik bıçaklar bazen fırlayıp gidebiliyor, çıkabiliyor yani. Onu yeniden takmanız gerekiyor. Takmak için de güvenlik önlemi olarak hani bataryayı ben çıkarıyorum, ne olur ne olmaz diye. Aslında onun haricinde çok bir de o ucundaki plastik parçalar biraz kalitesi düşük gibi geldi. Takarken çıkarırken biraz dikkatli olmak gerekiyor. Ama ya aslında böyle tık diye hemen daha kolay oturuyor mu? Tabii, Misinalı'ya oturdu. göre bence. O Oturdu. açıdan da avantajlı. Haricinde- Avantajlarını saymak istersen neleri söylersin? Hafif, bataryası iyi gidiyor, güçlü dönüyor. Büyük kalın otları bile, yabani otları biçebiliyor. Evet. Birkaç deli kereviz aldı. Onları da götürdü. Evet, artıları. Bunlar zaten en önemli artılar da bunlar. Bunlar Evet. isteniyor. Tabii biz 4 4 amperlik, amperlik batarya olan kullanıyoruz. bataryayı kullanıyoruz. Belki 2 amperlik olan bu kadar güçlü değildir performansı. O yüzden aşağıya onun bizim aldığımız linki de bırakırım. Çabuk biter yani, gücünden değil ama yani kapasitesi daha düşük olur 2 amper. Hı, evet, belki daha kısa süre çalışır. Dediğim gibi o daha avantajlıydı fiyat olarak. Solo modeli alıp bataryayı ayrı almak. Amazon'dan aldığımız o siteyi de gösteririz. Ayrıca şunu da belirtelim. Bu işbirliği içermez bu video.
tamamen kendi aldığımız bir ürün. Bahçemizde otla ilgili çok uğraştığımız için ne alsak diye çok araştırarak, yorum okuyarak, video izleyerek aldık. Size de bilgi olsun istediğimiz için bir işbirliği içermiyor. İyi iş başardın. Ayrıca dedim ki ben yapmam deyip bu kadar bana vermemen. Sevdin sen bence bu işi. Ya Güzel. ben şurayı biçmiştim ama yeniden mi bitti herhalde bak. Hayır, o kadar kısa değil. Hayır, daha neler. O zaman gidelim. Evet, hadi.